Kanalımdan herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Yıl olmuş 2026. Sen git 2016 model Suzuki Burkman 650 al. Olacak iş mi? Ben yaptım, oldu. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start. Yakın zamanda 2016 model Burkman 650 aldım. Biliyorsunuz 2017'den sonra sanıyorum ya da 2018'den sonra dünyada üretim yok ama Türkiye'de en son 2016 yılında geldi. Hep düşünüyordum alayım mı almayayım mı, nasıl bir motordur. Polar da giydim, çok sıcak. Nasıl bir motordur, masraflı mıdır, yakıtı nasıldır vesaire, bunlar hepsi bir anda yok oldu kafamda. Çünkü biliyorsunuz benim 2016 model bir Burkman 400'üm var ve çok memnunum. Daha sonra 2024 model aldım ama çok mutlu etmedi beni o kasa. Ben biliyordum zaten mutlu olmayacağım ama 2016 kasasından çok memnundum. Daha önce de 2007 vardı, onun kasasında çok memnundum. Bir şekilde bir konforda bir rahatsızlık hissettim ben. Konfor olarak beni çok mutlu etmedi. Sonra bir gece öylesine baktım sadece ve bu motoru gördüm. Hiç düşünmedim, osu mu var, busu mu var. Yaklaşık 21 bin kilometredeydi. Hiç düşünmedim. Gittim hemen, sabah anlaştık ve aldım. Neredeyse hiç bakmadım yani. Çünkü gece o kadar bir almaya odaklanmışım ki zaten yürüyen aksamında pek bir şey yok. Tabii ki 9 yıllık bir motosiklet, bir kullanılmışlığı var. 9 yıl az bir şey değil, insan vücudu değişiyor. Ufak tefek kaportasal diyeyim sorunlar vardı. Onları da kendi içimizde çözdük. Şimdi gelelim. Tabii bir de aksesuarları bulmak çok zor artık. İşte şu yan çanta demirleri, bu arka demir, şu gördüğünüz rüzgar koruması, işte camın da siparişini verdim. O da gelecek, tur camının. Kendimizce bazı eksikleri vardı, onları giderdik. Koskocaman bir saklama gözü var. Zaten Burkmanlarda bu genelde. 2024-2017 modelden sonra bunu küçültmüşler. Niye küçültmüşler? Hiçbir anlam veremiyorum hala. Sonra USB taktırdım şuraya. Şuraya USB taktırdım. Zaten sis farları vardı. Şuradan açılıp kapanıyor. Şöyle şuradan. Buraya bir tane telefon tutucu taktım. Tabii bu telefon tutucu normalde bu Burkman'da böyle ayna olmadığı için, aynalar kenarlarda olduğu için, ki şuralara da kör nokta taktım. Buraya da bir tane kendimi görmek için aynam var. Şimdi onu da takacağım. Sonra işte burada da bunu da iş olsun diye taktım buraya. Bunların hepsini Ali Baba'dan aldım. Ali Baba Express'ten. Telefon tutucu dahil. Hepsini oradan aldım. Gördüğünüz aparat çok işe yarıyor. Çantaları var. 2 tane. Hem burada hem burada. Bu orijinalinde vardı. Yani ben aldığımda vardı. Orijinalinde bilmem de. Şunlar sis farları aldığımda üzerindeydi. Burası rüzgar koruma aldığımda üzerindeydi. Kocaman bir selesi var. Tabii ki ufak tefek bir sorunları var kaportasalı ama hepsini çözdüm.
Bu işten keyif almak istediğim için, sesi de böyle. Bu işten keyif almak istediğim için, bunun tadına, hazzına varmak istediğim için çok düşünmüyorum böyle. Çünkü gezen motorda sorun olur bir şekilde. Yani iki teker üzerinde geziyorsunuz. Yanda yatar, büyük kaza yapmadığın sürece neymiş? Orası da çizik varmış, burası çizik varmış, aşağıda bir şey varmış. Şurasında bir bağlama gerekiyormuş. Bunlar hiç önemli değil. Çünkü dediğim gibi iki tekerlek üzerinde gidiyoruz. Ve tadına varmak istiyorsanız geziyorsunuz. Ve gezdiğiniz zaman da ayağını açık unutuyorsunuz bir şekilde ya da kapalı unutuyorsunuz, yan yatırıyorsunuz. Ne bileyim aniden karşısında bir araba çıkıyor, dursanız bile yan yatırıyorsunuz. Yani çok büyük sürtünmesel bir kaportayı ya da motora zarar verecek bir dağınıklık olmadıktan sonra neymiş orası çizikmiş, burası çizikmiş, bunlar motosiklette hiç önemli değil. Benim motorum böyle. İşte arkada gerçekten de bayrak direklerini, çantayı kendim taktım. Bu çantalar üzerindeydi. İşte ufak tefek aksesuarlar falan kullandım. Motorun teknik özellikleriyle ilgili bir şey yazmayacağım. Altına yazarım. Hepsi standart zaten. İşte 650 cc. Yaklaşık 55 beygir sanıyorum. Sıvı soğutmalı. Çift disk fren var. ABS var. Arkada tek disk fren var. Zaten çift olmasına imkan yok arka tarafta. Yani böyle bir motosiklet. Ben memnun muyum? Çok memnunum. Gitmekten, kullanmaktan bir de şu var. Ben motorda şu oturuş şeklini çok seviyorum. Şöyle. Hani bunun konforu, keyfi bildiğiniz başka bir şey. İşte telefonumu da şuraya takayım. Çok farklı bir şey. Yani böyle uzun yolda bakına bakına gidiyorsunuz. Ben zaten hız yapmayı seven biri değilim. Bakınarak yani seyrede gitmek istiyorum. Normal hızım 120'dir benim. O yüzden bana öyle çok büyük CC motorlara ihtiyacım yok. Olsa da zaten kullanmak istemiyorum. Sizin alacağınız motosikletin böyle bir şey. Şimdi etrafında bir döneyim. Size motoru genel olarak göstereyim. Şurada mesela gözler var. Şurada aşağıda bir tane kilitlenecek, kilitli açılıp kapanabilen bir göz var ki bu çok önemli bir şey. Ruhsatınızı koyuyorsunuz, onu koyuyorsunuz vesaire. Böyle önemli kilitli şeylerinizi koyuyorsunuz. Yeni yapılan 2017'den sonraki Burkman 400'lerde bu da yok. Yani yok oğlu yok. İnsan nasıl bu kadar kaliteli bir motora bu kadar eksiklik kapar? İçinde lamba yok. Ben lamba taktım Burkman 400'e. Mesela bunda var içinde. Sır dayama çok acayip. Kendime özellikle bir sır dayama ayarlamıştım. Burkman, belki bundan önce görmüşsünüzdür, bir Bulgaristan gezisi yaptım Burkman 400'den. Kendimce USB yerleri falan taktım. Memnun muyum? Çok memnunum. İlk almışım. 2016 model olması beni ya da eski yılı olması hiç bağlamıyor. Hiç rahatsız etmiyor. Ben motordan aldığım keyfe bakıyorum. Bu da bana keyif veriyor. Zaten gösterge tablosunda çok böyle şeyler yok. Şöyle size açayım onu da. İşte şurada hava sıcaklığını gösteriyor. 19 derece gösteriyor ama çok sıcak. Ekstra olarak Trip A, Trip B şu anda 22.178 kilometrede motorum. Buradan da anlık yakıt ve derece var. Başka bir şey yok. Sol taraf benzin, sağ taraf hararet. Normal diğerleri de böyle bir gösteriyor işte. Şuraya kendime USB taktım bunun içine özel. Şuraya takıyorum ve buradan bağlantısını yapıyorum. Başka işte kör nokta aynaları taktım kendimce. Ondan sonra başka ne taktım? İçini size mesela içini de göstereyim. Şurada koltuk ısıtma var ama ben kullanıyor muyum derseniz kullanmıyorum. Örtüm. Çok geniş bir içi var. Yani içine bayağı bir şey. Şuradaki şey yoktu, alet çantası yoktu. Bunu da Temu'dan aldım tekrar. Hani tabii satan kişi de bazı şeyleri değiştirmiş sanki satıyorum diye. Öyle geldi bana ama şurada sis farları var. Yani yine de bir önceki sahibi, ikinci sahibimiz zaten 600 kilometrede almış. Sadece 10 yıldır kendi kullanmış. Çok şey yapmış motora. Şimdi hakkında yemeyeyim. Mesela işte görünüşü de çok güzel.
Şu yandaki korumalar, rüzgar korumaları, üzerindeki stickerları ben yapıştırdım. Yan çantaları var. Mesela şu fren lambaları yanıyor. Şuradaki şeyler. Fren yaptığın zaman bu çantadaki ışıklar da yanıyor. Yani sağ olsun, yine hakkını yemeyeyim. Motoru güzel kullanmış. Olacak diyorum ya, o kadar ufak tefek, çok ciddiye almıyorum bazı şeyleri. Lastiklerdeki stickerları ben yapıştırdım. Buradaki 650 sticker'ı ben yapıştırdım. Bu çantadaki sticker'ı ben yapıştırdım. Sesi gitti. Böyle motosikletim. Mesela şurada, bunda ışık var. Şurada. 2016'da var. 2017'de yok. Çok ilginç gerçekten. Sonuç olarak bu motorun, bu konforlu motorun bana göre üretimi devam etmeliydi günün şartlarına ayarlanarak. Motor içinse şunu söyleyebilirim. Şehir içinde bir kere Burkman 400'e göre çok daha fazla yakıyor. Ama kasası, gücü, şatafatı, kalıbı çok başka. Kullanımı çok başka. Gücü hissediyorsunuz. Almalıymışım. 400'e lafım yok. 2016'ya lafım yok. Gerçekten lafım yok. Yani şehir içinde hem pratik hem şey, ama bunu almalıymışım. Bunda böyle bir, hani diyor ki ben uzun yol motoruyum. Ha, Burkman 400 de öyle ya. Şimdi her konuştuğumda Burkman 400'e kıyaslıyorum ama buna her söylediğimde sanki onu haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Yani bunun stili ayrı, onun stili ayrı, öyle düşünelim. Bu biraz daha kasvetli, daha ağır. Evet diyor, ben abiyim. Daha uzun yol yaparım, daha konfor veririm. Daha torkluyum. Daha hızlanırım. Hani böyle bastığınız zaman şu vur sesini hissediyorsunuz. Ve anında hızlanıyor hemen. Ama onun dışında Burkman 400'ün hakkını kesinlikle yemem. Evet, böyle bir motorunuz olsun. Ama Burkman 400'ünüzde olursa pişman olmazsınız yine. Kendimi araba kullanıyor gibi hissediyorum ya. Gerçekten. Sanki bir araba kullanıyorum. Ben çantaları hesap etmem gerekiyor. Acayip karışık ortalık. Her yerden bir şey çıkıyor. Kaç yıldan beri tabii hep tur camlı kullandığım için, hani böyle geniş camlı. Ha, bir de bunda mesela neler var? Elcik ısıtma var. Koltuk ısıtma var. İşte elektrikli tur camı var. İnince ne kadar iniyor? Of, işte böyle. Rüzgarın hepsini ben alıyorum şu anda. Rüzgar hissetmiyorum ama direkt böyle de yıllar yılı görmemişim ya. Vay anasını. Hep tur camının arkasından. Neyse. Yine tur camını kaldıralım. Koltuk ısıtma, elcik ısıtma, daha ne olsun ya. 2016 model motosiklet bu. İşte ekonomik ışığı da yanıyor.
Demek ki gayet üsturuplu gidiyorum. Kaçta gidiyorum? 100'den. Zaten benim arabayla ben 120'yi geçmiyorum. Sadece ve ilk defa uzun yol deneyimine bir Çanakkale turundayım. Şarköy üzerinden gidiyoruz. Gaz verirsen hemen o gazı hissettiriyor. Onun dışında ben tur camı taktırdım. Türkiye'de imal edilmiş. Motocam diye bir yerde. Videomda şöyle görebilirsiniz. Çeşit çeşit bu video çeşitli zamanlarda çekildi. Ve sonuçta topladım hepsini. İşte bir tane videoda telefon tutucu farklıdır. Bir tane videoda CarPlay yok. KN Master'ını taktırdım. Gayet de memnunum. Hem önde hem arkada kamerası var. Lastik basınç sistemi var. Hepsi var. Motorda gücü hissediyorsun. Rahat, konforlu. Burkman konforu. Yani 400'den bunun arasındaki fark sadece motor farkı. Daha geniş, daha hacimli. Daha hani bir sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum, böyle warm diye bir sesi var. Ben memnun kaldım. 2016 model ama çok memnun kaldım. Keyifle kullanıyorum. Bakalım ne kadar kullanacağım, ne kadar süre kullanacağım. Şu anda da 23.000 civarında kilometresi. İlk uzun yolum, yani nispeten uzun yol, Çanakkale artık Çanakkale bana uzun yol gelmiyor Çerkezköy'den. Şimdi Şarköy'e bir kahve içmeye gidiyoruz. Oradan Çanakkale'ye, yani bu gece orada kalacağız. Böyle gezmeli bir tur yaptık. Hem bir şeyleri gezelim, hem bir motorumun uzun yol konforunu beni öbür Burkmanlar kadar rahat ettirecek mi? Onun derdindeyim aslında. Çünkü her iki Burkman 400'de hem 2016 Burkman 400'üm hem 2024 model olan Burkman 400'üm, onun konforu da çok iyi. Şimdi ben bunun derdindeyim. Acaba bana bu konforu, bu rahatlığı verecek mi? Yani öbür motorlarımın konforunun rahatlığını verecek mi? Çünkü ben o motordalarda da 120, 130, 140 bana mısın demez bastığın zaman. Kullanımı çok iyi, yakıtı çok iyi. Burkman 650 hep bir merak ettiğim bir motordu. O yüzden bunu aldım. Ama şu an için gayet güzel gidiyorum. İşte sadece diyorum ya, biraz daha torku farklı, beygiri yüksek. Ama hız derseniz Türkiye şartlarında, Türkiye yollarında ne kadar hız yapabilirsiniz? Zaten 90'ı 100'ü geçti mi ceza yiyorsunuz ve çok yüksek. O yüzden de 120-130 zaten bir motorla gezmek için 120 bana göre çok iyi bir hız. Yani 90-100 gezmek için çok iyi bir hız yine. Sollarken 400'ler bastığın zaman gidiyordu. Aynısını bunda da hissediyorum. Şöyle basıyorsun hemen kalkıyor. Ötekiler de motoru küçüktü ama daha hafifti. İşte hemen bana bu tork aslında. Hemen 110'a 120'ye çıkıyorsunuz. Bu da sollarken gerekiyor. Bu köy yollarından gitmeyi tercih ettik ki Şarköy'e sırf o yüzden böyle o ara yollardan gideceğiz. Bu yolların güzelliğini yaşayalım. Çünkü bahar, Mayıs ayına yaklaştık. Nisan'ın sonu. Ben bu motoru Eylül ayında aldım. Kış girdi. İşte parça parça videoları çektim. Şimdi hepsini en sonunda birleştirdim. Sizlerin beğeninize sunuyorum. İnşallah bir fikir vermiş olur.
Keşke Burkman 650'nin Suzuki imalatını sürdürseydi. Çünkü böyle bir motora ihtiyacı var. Hem Suzuki'nin bence hem de Burkman sevenlerin. İşte yine kendimce titreşimli telefon tutucu, şarj, uzaktan kablosuz şarj özelliği var. CarPlay'i taktırdım. İşte tur camı, bu da çok güzel bir tur cam, moto camın. Daha yeni gördüm internette, aldım taktım ve gayet de güzel. Cam şöyle yukarı aşağı oynuyor, kendime göre ayarlıyorum. Bu gördüğünüz pisliklerin hepsini, böceklerin hepsini kendi üzerime alacaktım. Bu cam sayesinde almıyorum. Benim Burkman 650 hakkında söyleyeceklerim genel şartlarıyla ya bunu geçeceğim ben ya. İşte şu var. Hemen gazı açtınız ve motor fırladı. Olay bu. Sollarken bir nimet. Onun dışında zaten bayır yukarı 400'lükte çok iyiydi. Ya ben 400'lükte bir eksiklik görmediğim için, hani şimdi Burkman 650 ile kıyaslıyorum ama 400'de bir eksiklik görmediğim için, istediklerimi ya da arzuladıklarımı ya da ihtiyaçlarımı verdiği için hiç başka bir motor arayışına girmedim. İşte şimdi 650'yi kullanıyorum. Gerçekten iyi. Sadece bu motora merakı olanları, daha güce, daha torka ihtiyacı olanların arzu edebileceği, daha böyle geniş bir motora ihtiyaç duyanların talep edebileceği bir motor eğer üretilseydi. Virajlara gayet rahat giriyorum. Zaten diğer motorlarımdan aşina olduğum için yani bir yabancılık çekmiyorum hiç. Benim Çerkezköy'de Era Motor diye bir arkadaşım var. Onur, Şafak. O bütün motorumla ilgili hemen her şeyi çözüyor sağ olsun. İstanbul'da da Uğur Aydın var. Bu işe bakıyor. O da ilgileniyor sağ olsun. Onu da götürüyorum. Ve bütün motorumun her türlü sorunu çözüyorlar. Sorunu çözülmeyecek bir motor değil. Kesinlikle alınabilir. Ben herkese tavsiye ederim. Bu videodan da bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım bu tip motorları almanıza etken olmuştur veya olmamıştır. Sizin bileceğiniz iş. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.